Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 25. söze devam edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de em diye peş peşe gelen Tur suresindeki ayetlerin mucizelik boyutunu, bütün dalalet fırkalarını, sapık yolları bu ayetlerle nasıl kapattığını, nasıl susturduğunu ve gerçekleri en haşmetli ve güçlü şekilde Kur'an'ın nasıl açıkladığını görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Evet, nerede kaldık? Emhumul musaytirun veyahut aklı hakim yapan mütehakkim, mutezile gibi. Mütehakkim yani dayatma yapıyor. Sadece insana bile dayatma yapıyorsun ama bu mutezile Allah'a dayatma yapıyor, yaratıcıya dayatma yapıyor. Mesela ne diyor? Allah şerleri yaratmaz diyor. Şer problemini çözemedikleri için Allah şerri yaratmaz diyor. Şerler nasıl oldu o zaman? İnsan kendisi diyor. Günahlarını kendi yaratıyor. Bu sefer güya Allah'ı tenzih ediyorlar ama insanlara dediğince de yaratmakta şirk koşmak gibi bir duruma düşmüş oluyorlar. İşte bunlara demek ki bu ayet işaret ediyormuş. Aklı hakim yapan mütehakkim mutezile gibi kendilerini Halık'ın işlerine rakip ve müfettiş tahayyül edip Halık-ı Zülcelal'i mes'ul tutmak mı istiyorlar? Sakın fütur getirme. Öyle hodbinlerin inkarlarından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma. اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُوهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ veyahut cin ve şeytana uyup kehanet furuşlar, ispiritizmacılar gibi alemi gayba başka bir yol mu bulmuşlar zannederler? Öyleyse şeytanlarına kapanan semavata onunla çıkılacak bir merdivenleri mi var? Tahayyül ediyorlar ki senin semavi haberlerini tekzip ederler. Böyle şarlatanların inkarları hiç hükmündedir. Em lehul benatu ve lekumul benun veyahut ukul aşere ve erbabul enva namıyla şerikleri itikad eden müşrik felasife gibi, geçen dersimizde de söylemiştik, 10 akıl şudur nazariyesine inanan veyahut da erbabul enva yani her nev'in bir Rabbi var. İşte dağlar tanrısı, denizler tanrısı, gök tanrısı, yer tanrısı, güzellik tanrısı filan, değil mi? Hayır tanrısı, şer tanrısı gibi Allah'a şirk koşan felsefeciler gibi ve yıldızlara ve melaikelere bir nevi uluhiyet isnat edip sabiyyun gibi uluhiyet isnat eden, sabiyyun yani yıldızlara tapanlar manasına geliyor. Hazreti İbrahim zamanında vardı biliyorsunuz. Gibi Cenab-ı Hakk'a velet nispet eden mülhit ve dâlinler gibi, işte Allah'ın oğlu olarak görüyor mesela. Değil mi? Şimdiki Hristiyanlar veya bir kısım Yahudiler. Onlar gibi Zat-ı Ehad ve Samed'in vücubu vücuduna, vahdetine, samediyetine, istinai mutlakına zıt olan veledi nispet ve melaikenin ubudiyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafi olan unuseti isnat mı ederler?
Yani melekler Allah'ın kızlarıdır diye Mekke müşrikleri de öyle inanıyorlar. Dolayısıyla Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmayan, değil mi? İşte İhlas suresinde lem yelid ve lem yulet diye ifade edilen gerçek tevhid anlayışı Cenab-ı Hakk'ın o özelliğine ters tabi inanışlar bunlar. Bunları da Kur'an-ı Kerim reddediyor. Yine meleklerin bizim, değil mi, inandığımız ve vahiy ile bize bildirilen şekilde, yani meleklerin erkeklikleri, dişilikleri yok. Onların melaikenin ubudiyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafi olan ünuseti onlara isnat mı ederler? Kendilerine şefaatçi mi zannederler ki sana tabi olmuyorlar? İnsan gibi mümkün, fani, bekayı nevine, nevin devamına muhtaç ve cismani ve mütecezzi, tekessüre kabil ve aciz, dünyaperest, yardımcı bir varise muhtaç ve müştak mahluklar için vasıtayı tekessür ve teavün ve rabıtayı hayat ve beka olan tenasül elbette ve elbette vücudu vacip ve daim, bekası ezeli ve ebedi, zatı cismaniyetten mücerret ve mualla ve mahiyeti tecezzi ve tekessürden münezzeh ve müberra, kudreti acden mukaddes ve bihemta olan Zat-ı Zülcelal'e evlat isnat etmek. Yani kendilerine benzetip de Allah'a da çocuk isnat etmek. Hem o aciz, mümkün, miskin insanlar dahi beğenmedikleri ve izzeti mağruranesine yakıştıramadıkları bir nevi evlat, yani hadsiz kızları isnat etmek öyle bir safsatadır ki ve öyle bir divanelik hezeyanıdır ki o fikirde olan heriflerin tekzipleri, inkarları hiçtir. Hani hiç muhatap almaya değmez. Aldırmamalısın. Her bir sersemin safsatasına, her divanenin hezeyanına kulak verilmez. Em tes'eluhum ecran fehum min mağremin muskalun. Veyahut hırsa, hissete alışmış, yani cimriliğe alışmış, taği, bağı, dünya perestler gibi. Senin tekalifini ağır mı buluyorlar ki senden kaçıyorlar? Evet, senin tekalifini, yani senin onlara bildirdiğin sorumluluklarını ağır mı buluyorlar ki senden kaçıyorlar? Geçen dersimizde de söyledik. Yani o sorumluluğu nefislerine kabul ettiremediği için, günümüzde de özellikle gençler arasında yaygın bir inanç olan, efendim, yani Allah'a inanırım ama işte dinleri, peygamberleri kabul etmem anlayışı, o sorumluluk altına girmekten bir kaçış, girmemenin bir yolu olarak nefislere cazip geliyor. Çünkü Allah'ın peygamberleri varsa, değil mi? O peygamberlerle bize gelen bir din varsa, kutsal kitap varsa, orada emirler, yasaklar varsa, onlara uyup uymamanın sonucunda cennet, cehennem varsa, o zaman bütün hesaplarımızı buna göre yapmamız lazım. Değil mi? Bir hesap günü varsa bizi bekleyen, bütün hesaplarımız o güne yönelik olmalı. Onu unutmadan olmalı. Onu dikkate alarak olmalı. O zaman bu bizi ne yapıyor? Bir disiplin altına sokuyor. Nefis de başıboşluk istiyor. Yani disiplin altına girmek istemiyor. Serbest olmak istiyor.
Değil mi? Hiçbir emir göndermeyen, hiçbir şey istemeyen bir yaratıcı kainatı yaratmış. Yani İngilizlerin bu sembolik krallıkları gibi, yani emekli olmuş, efendim icraata hiç karışmayan bir yaratıcıyı kabul ediyorlar. Yani Mekke müşrikleri de zaten onu kabul ediyordu. Mesela Mekke müşrikleri Allah'ın Rahman ismini kabul etmiyorlar. Rahman ve Rahim, yani Bismike Allahümme yazalım diyorlar. Yani Allah'ın ismiyle başlarım diye yazalım. Allah'ın ismiyle. Bismillahirrahmanirrahim'i o Hudeybiye Antlaşması'nın başından sildiriyor Süheyl bin Amr. Çünkü Mekkeliler zaten ona gıcık. Neden? Çünkü Rahman demek, Rahman'ın en zahir manası Rezzak demek. Yani rızkınızı veriyor. Rızkınız onun elinde. Geleceğiniz onun elinde. Yani hayata müdahale anlamına geldiği için hayatlarına müdahale eden bir Tanrı'yı kabul etmek istemiyorlar. Deizm de günümüzde bu yani. Tamam, Allah var ama yaratmış bırakmış. Bir delilleri yok, bir kanıtları yok. Değil mi? Birisi bana ne düşünüyorsun dedi, bir öğrenci deizmle ilgili. Hocam işte deizmin ne olduğunu söyledikten sonra dedim sana soruyorum şimdi. Allah'ın dünyaya, sana, senin hayatına karışmasını ister misin, istemez misin? Birden beklemediği bir soru oldu tabii. Biraz düşündü. Bu sefer yani karışmasını istemem demedi de iyi yönde karışacaksa karışabilir dedi. O dedi. İyi yönde karışacaksa karışabilir. Yani niye zaten sana kötü yönde karışsın ki yani? Senin kötülüğünü istese, değil mi? Seni sevmese hiç seni yaratmazdı zaten. Sana mecbur değildi ki, muhtaç değildi ki. Yani senin zaten varlığın onun iyiliğinden geliyor. Karşılıksız bir iyilik olarak sana hayatını verdi, dünyayı verdi. Seni kendine muhatap yaptı. Bu dünyada seni en güzel, en değerli bir misafir gibi ağırlıyor. Senden bir beklentisi yok ki. Yani sen ona bir fayda sağlayamazsın ki, bir zarar da veremezsin ki. Niye yani kötü yönde karışsın? Şu ana kadar seninle ilgili her şey onun iyiliğinden kaynaklanıyor. Değil mi? Cehennemi yaratması, ama cehennem canımızı sıkıyor diyorlar yani. Tamam ya Allah çok iyi diyorsun, bütün her şeyi güzel yarattı, lütfetti, nimet verdi ama bir de cehennemi var ya. Ya cehennem de nimet. Cehennemin varlığı da nimet. Cennet ne kadar lezzet verirse sana cennetin varlığı, değil mi? Cehennem de o kadar lezzet verebilir. İyi ki cehennemde var dersin ya. Bu sefer şaşırıyorlar işte. Bunu anlamak zor. Nasıl olur hocam? Ya bak nasıl olur sana söyleyeyim. Diyelim sana birisi zulmetmiş. Değil mi? Seni istismar etmiş. Malını mülkünü gasp etmiş. Anneni babanı öldürmüş. Kardeşini taciz etmiş. Değil mi? Katletmiş. Sen de hakkını alamıyorsun yani. Şimdi senin adına bütün bu zulümleri, bu haksızlıkları işleyen bu canilerden hesap soran, senin intikamını alan birisi olsa onu sevmez misin? İşte cehennem bunun için var. Değil mi? Zalimler için yaşasın cehennem denmiş. Yani sen bu kadar dünyayı ateşe veren, kendi çıkarları için
değil mi? Dünyada fitne ateşleri yakan, daha doğmamış, tüyü bitmemiş çocukların malını, mülkünü, hakkını gasp eden bebek katilleri, bütün bunlar cezasız kalsın ister misin? Bütün bunlara hesap sorulmasın. Vicdanın el verir mi? El vermez. İşte cehennem bunun için var. Sen niye cehennemi kendin için düşünüyorsun? Sen kendin gocunuyorsan, yarası olan gocunur. Yani cehennemin varlığı sana ağır geliyorsa, değil mi? O zaman sen de yanlışlar yapıyorsun demektir. Sen de haksızlıklar yapıyorsun demektir. Senin de kendini düzeltmen gerekir demektir. Yoksa sen adam olduktan sonra, sen elinden geldiği kadar iyi olduktan sonra, Allah zaten affedicidir, çoğunu da affediyor. Cehennem sana ağır gelmez o zaman ya. Cehennem ağır gelmez. Cehennem Allah'ın hapishanesi. Hapishaneleri kaldıralım mı yani? Hapishaneler olmayınca ne olur? Değil mi? Bu hırsızlar, yan içerisinde olanlar, gasp edenler, çalanlar, çırpanlar, öldürenler, katiller, bunlar ortalıkta mı gezsin ya? Değil mi? Allah onları hapishanesine atacak, cezalandıracak. Değil mi? Senin için değil yani. Sen iyi olduktan sonra cennet kadar cehennemin varlığı da sana lezzet verebilir. Ama tabii sorun bizden kaynaklanıyor. Yani nefsimize söz geçiremiyoruz. Biz de öyle her şeyi bizim için isteyen, bizim iyiliğimiz için bize emirler veren, yasaklar koyan, ama hepsi bizim mutluluğumuz için olan, Rabbimize teslim olmak yerine işte başıboşluğu seçen nefsimize teslim oluyoruz. Değil mi? Hevamıza kapılıyoruz. Ondan sonra da cehennemin varlığı bize ağır geliyor. Cehennemi haber veren, cenneti haber veren peygamberler, dinler olmasa istiyoruz. Zaten ya bunlara inanmam diyenler de var. Nefsimiz hemen oraya kayıyor. Yok, gerçek öyle değil. Bir kanıtı da yok yani zaten onun. Bir hayvanı bile böyle ipi boğazına sarıp bırakmıyorsun ya. Değil mi? İnsan ipi boğazına sarılıp başıboş bırakıldığını mı sanıyor yani? Öyle olsa ne yaparız ki biz yani? Hadi diyelim bırakıldık. Allah bizi yarattı, bıraktı. Bize karışmıyor, bize hiçbir açıklama yapmıyor. Ya biz ne yapabiliriz ki yani? Allahsız ne yapabiliriz ya? Yol bilmeyiz, yön bilmeyiz. Sislerin arasında gideceği yönü bulamayan, göremeyen, şaşkın bir insan gibi yaşarız bu dünyada ya. Değil mi? Vahiy bize ışık tutuyor yani. Vahiy ile sisler dağılıyor. Allah'tan gelen açıklamalarla hayatı anlıyoruz, neyin ne olduğunu anlıyoruz ve bunlara bizim ihtiyacımız var yani. Biz nasıl kendimizi kandırabiliriz? Evet. Em tes'eluhum ecran fehum min mâremin müskalun. Şimdi diyor ya, sen onlardan bir ücret mi istiyorsun diyor. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun peygambere diyor. Niye sana uymuyorlar diyor. Onlardan bir ücret mi istiyorsun? Aslında peygamberler ücret istemiyorlar. Bizim ücretimiz Allah'a ait diyorlar. Şimdi sizden hiçbir ücret istemiyoruz onun için. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ama bu şeyleri de, yani mesela zekat sorumluluğu var. Değil mi? Faiz yemeyeceksin. Zekatını vereceksin. Bunları da sanki kendilerinden istenen bir ücret gibi düşünebiliyorlar. Yani bu sorumluluklarını da kabul etmek istemiyorlar. Şimdi
onlara cevap verecek. Veyahut hırsa, hissete yani cimriliğe alışmış tağî, bâgî dünya perestler gibi senin tekalifini, yani senin dinle getirdiğin, onlara teklif ettiğin şeyleri, sorumluluklarını ağır mı buluyorlar ki senden kaçıyorlar? Ve bilmiyorlar mı ki sen ecrini, ücretini yalnız Allah'tan istiyorsun ve onlara Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan hem bereket hem fakirlerin haset ve beddualarından kurtulmak için ya ondan veya 40'tan birisini kendi fakirlerine vermek ağır bir şey midir ki emri zekatı, zekat emrini ağır görüp İslamiyet'ten çekiniyorlar. Yani vermenizi istediği şeyler de yani siz vererek alacaksınız ya. Onları da sizin için istiyor. Değil mi? O fakirlerin dualarını alın. Onların böyle hasetlerinden, kıskançlıklarından, kinlerinden kurtulun. Değil mi? Vererek üstün olun. Efendim, vererek mutlu olun diye vermenizi istiyor. Evet, bunların tekzipleri, yalanlamaları ehemmiyetsiz olmakla beraber hakları tokattır. Cevap vermek değil. Em indehumul gaybu fehum yektubun veyahut gayb aşinalık dava eden Budeiler gibi Hindistan, Çin memleketlerinde Buda dini var. Budizm deniyor ya, Buda dini ne mensup olanlar gibi ve umur gaybiyeye dair tahminlerini yakin tahayyül eden akıl furuşlar gibi senin gaybi haberlerini beğenmiyorlar mı? Gaybi kitapları mı var ki senin gaybi kitabını kabul etmiyorlar? Öyleyse vahye mazhar Resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan alemi gayb kendi yanlarında hazır, açık tahayyül edip ondan malumat alarak yazıyorlar, hülyasında bulunuyorlar. Böyle haddinden hadsiz tecavüz etmiş mağrur hotfuruşların tekzipleri sana fütür vermesin. Sana gevşeklik vermesin. Zira az bir zamanda senin hakikatlerin onların hülyalarını zir-u zeber edecek. Darmadağın edecek, alt üst edecek. Em yuridune keyden fellezine keferuhumul mekidun veyahut fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş şarlatan münafıklar, dessas zındıklar gibi ellerine geçmeyen hidayetten hakları aldatmak için, halkları aldatmak, çevirmek için hile edip döndürmek mi istiyorlar ki sana karşı kah kahin, kah mecnun, kah sahir deyip kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp desiselerinden, inkarlarından müteessir olarak fütür getirme. Belki daha ziyade gayret et. Burası önemli. Daha ziyade gayret et. Yani böyle sapıklıklar arttıkça, günahlar çoğaldıkça, dalalet yolları çeşitlendikçe demek ki yani biz gevşemememiz lazım. Ümitsizliğe kapılmamamız lazım. Daha ziyade gayret etmemiz lazım. Bu takdirde daha ziyade gayret et diyor. Çünkü sana düşeni yap. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Sen hidayette, siz hidayette olduğunuz sürece dalalette olanların dalaleti size zarar vermez. Siz görevinizi yaparsanız, yani onların sapıklıkları, günahları, kepazelikleri böyle senin başarını yükseltir. Senin başarının büyümesine neden olur.
değil mi? Şeytanlıkların arttığı, günahların çoğaldığı bir zamanda, kötülerin böyle fütursuzca kötülüklerini sergiledikleri bir zamanda iyi olmak, iyi kalabilmek, insan kalmak, her gün insan kalabilmek çok büyük başarıdır. Zordur ama değil mi? Büyük başarılar zaten zor kazanılır. Zor elde edilir. Yani bunu bilerek, bunu düşünerek gevşememek gerekiyor. Evet. Fütur getirme. Belki daha ziyade gayret et. Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler. Kendilerine zarar ederler. Aldatarak kendilerini aldatmış olurlar. Kendilerine hile ederler. Ve onların fenalıkta muvaffakiyetleri, böyle görünüşte bir şeyleri varsa, başarılı gibi görünen tarafları, fenalıkta muvaffakiyetleri muvakkattır. Yani geçicidir ve istidraçtır. Bir mekri ilahidir. Yani onlara ilahi bir tuzaktır. İlahi bir tuzak. Evet, istidraç. Yani böyle aşama aşama, derece derece onları helakete götürmektir. Evet. Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yüşrikûn. Veyahut Halık-ı hayır ve Halık-ı şer namıyla ayrı ayrı iki ilah tevehhüm eden mecusiler gibi ve ayrı ayrı esbaba bir nevi uluhiyet veren ve onları kendilerine birer noktayı istinad tahayyül eden esbab perestler, sanem perestler gibi başka ilahlara dayanıp sana muaraza mı ederler? Başka ilahlara dayanıp sana karşı mı koyarlar? Senden istina mı ediyorlar? Demek lev kâne fîhimâ âlihetun illallahu lefesedetâ hükmünce şu bütün kainatta gündüz gibi görünen bu intizam-ı ekmeli, bu insicam-ı ecmeli kör olup görmüyorlar. Halbuki bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa intizam zir-u zeber olur. Düzen darmadağın olur ve insicam her cümerce düşer. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar, ifadeye bakın. Sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar o derece ince bir intizam gözetilmiş ki sinek kanadı kadar şirke yer bırakılmamış. Ya bu işte her şeydeki düzen, kainattaki düzen, değil mi? Bu lev kâne fîhime âlihetun illallahu lefesedetâ. Allah'ın birliğine delil. Çünkü Allah'tan başka ilahlar olsaydı, göklerde ve yerde başka ilahlar olsaydı her ikisinin de düzeni bozulurdu. Değil mi? Bozulmuyor. Düzen. Ayın, güneşin, değil mi? Gezegenlerin, yıldızların dönüşleri hepsi bir hesapla. Vakti vaktine yollarını şaşırmıyorlar. Yani en küçük atom içindeki düzenden galaktik sistemlerdeki düzenlere kadar bozulmayan, sarsılmayan sağlam bir düzen var. O zaman düzen birlikten gelir, birlikten doğar. İkilik olan yerde düzen olmaz. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı bu düzen olamazdı, devam edemezdi. Madem ediyor o zaman. Şimdi onun için bunu çok garip tabii yani günümüz çağımız insanları. Bazı ilim adamları yani nerede düzen var diyorlar. Kainatta kaos var diyorlar ya. Böyle diyenler de çıkıyor halen yani. Ne düzeni diyorlar. Kaos, her taraf kaos filan. Ya halbuki gözde görülüyor yani çıplak
gözle görülen düzen var. Ondan sonra insan vücudundaki düzen mesela. Zaten bilimler olmazdı düzen olmasaydı. Yani bilimlerin varlığı, ben bilime inanırım demek, Allah'ın yarattığı düzene inanırım demektir. Çünkü bilim dediğin şey düzenli kanunlar manzumesidir. Yani bilim yapabiliyorsak bu dünyada, değil mi? Bilim yapabiliyorsak, bilim yapan üniversiteler varsa düzeni inkar edemezsin. O zaman kendini inkar etmiş olursun. Ya. Onun için açık gözle görülüyor zaten. Gözle göremediğimiz yerlerin düzeninin şahitleri de bilim dallarıdır ya. Bilim dalları. Tıp bilimi, değil mi? Biyoloji, fizik, kimya, hepsi, matematik bir düzenden doğmuştur. Veya bir düzenin varlığını tespit etmiştir yani. Ama niye öyle diyorlar? Her yerde düzensizlik, kaos filan. Çünkü kendi fikirleri düzensiz. Herkes kainatı kendi aynasında görür. Herkes kendi aynesinin müşahedatına tabidir. Kendi yalancı aynaları, bozulan kalpleri, değil mi? Kalplerindeki bir düzenin olmayışı kainatı da onlara düzensiz gösteriyor. Evet, düzen var. Düzen varsa Allah birdir. Çünkü eğer öyle olmasaydı düzensizlik olurdu. Evet. Şu ifadeyi tekrar okuyorum. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar o derece ince bir intizam gözetilmiş ki sinek kanadı kadar şirke yer bırakılmamış. Madem bunlar bu derece hilaf-ı akıl, yani akıl dışı, hilaf-ı akıl ve hikmet ve münafi his ve bedahet, yani hisse de ters, açık olan, apaçık görülen şeylere de ters hareket ediyorlar. Onların tekzipleri, yalanlamaları seni tezkirden vazgeçirmesin. Yani sen yine hatırlat. Düşündür. Bir kişi bile çıksa o herkese bedeldir yani. Bir faziletli 1000 fazilet size bedeldir. Benim için bir kişi 10.000 kişi eğer mükemmelse diyor Herakleitos. İşte silsile-i hakaik olan hakikatler silsilesi, hakikatler zincirinin halkaları olan şu ayetlerin yüzlerce cevheri var daha. Yalnız ifham ve ilzama dair. Yani Kur'an nasıl anlatıyor, nasıl muhataplarını susturuyor, ikna olanları ikna ediyor, olmayanları da ilzam ediyor. Bu özelliğine dair bir tek cevheri beyanesini icmalen beyan ettik. Yani özetle burada açıkladık. Eğer iktidarım olsaydı birkaç cevherlerini, yüzlerce daha cevherleri var diyor bu ayetlerin. Bununla sınırlamıyor. İktidarım olsaydı birkaç cevherlerini daha gösterseydim, şu ayetler tek başıyla bir mucizedir, sen dahi diyecektin. Evet. Burada konu değişiyor biraz. Biz de noktalayalım. Ama ifham ve talimdeki beyanat-ı Kur'aniye o kadar harikadır, o derece letafetli ve selasetlidir. En basit bir ami, en derin bir hakikati onun beyanından kolayca tefehüm eder diye bunu açıklayacak. İnşallah buradan itibaren bir sonraki programda. Yani Kur'an'ın bizim seviyemizde konuşması,
en alt tabaka olan avama bile kolayca, rahatça meseleleri anlatması da onun mucizelik boyutlarından birisidir. Onunla ilgili açıklamaları bir sonraki derste ele alacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.